Dünyanın en evrensel hayvanlarından biri olarak tanınmalarına rağmen, tilkiler aslında oldukça gizemli hayvanlardır. Popüler kültürümüzde yaygın olarak bulunurlar ve en yakın ormanlar bile, muhtemelen bunlardan birkaçına ev sahipliği yapmaktadır. Fakat bunun dışında, bu sevimli, kurnaz yaratıklar hakkında az şey bilinmektedir. Bu listedeki bilgileri izledikten sonra, tilkiler hakkında oldukça fazla şey öğreneceksiniz. 9 kuyruklu tilki. Tilkiler birçok kültürde kurnazlığı ve bilgeliği sembolize eder. Oryantal kültürlerden, özellikle Japonlar ve Koreliler, o kadar saygı duyuyorlar ki, aydınlanmaya ulaşabileceklerini bile söylemektedir. 9 kuyruklu tilkiler, sihirli güçlere sahip mistik yaratıklardır. Ne yazık ki bu efsane tilkilerin, insanlar için kötü bir yanı da vardır. Hayatta kalmak için, insan ciğeri yemek zorundadırlar. Fakat 9 kuyruklu tilkiler bu durumdan memnun değildir. Bu yüzden kaderlerini değiştirmeye çalışırlar. Ayrıca her 1000 yılda bir, 9 kuyruklular arasında özel bir tilki doğar. Eğer bu özel tür belli bir yaşa kadar büyütülüp bakireyken kurban edilirse, lanet ortadan kalkmaktadır. Fakat şimdiye kadarki her girişim başarısız olmuştur. Çünkü 1000 yıllık tilkiler insanlara aşık olmaktadır. Tüm iyi efsaneler gibi, 9 kuyruklu tilki efsanesinin de birçok varyasyonu vardır. Bazılarına göre, önemli zamanlarda yöneticilere ruh danışmanı olarak göründüğünü, bazılarına göre ise, insanları yiyen gerçek tehlikeli hayvanlar olarak göründüğünü söyler. Evcil tilkiler. Tilkiler, sevimli, zeki ve eğlenceli hayvanlardır. Bu yüzden, insanlar onları evcilleştirmek istemişlerdir. Ancak ne kadar evcilleştirilmeye çalışılsa da, vahşi olarak kalabilmektedirler. Yine de, gerçek evcil tilkiler çok nadir olmasına rağmen vardırlar. 1950'lerde bir Sovyet genetikçi, evcil tilki yetiştiriciliğini denemeye başlayarak, tamamen evcil tilkiler yetiştirmeyi başarmıştır. Sibirya'daki Sitoloji ve Genetik Enstitüsü, araştırmaların yapıldığı enstitüdür ve hala işlevseldir. Aslında, dünyada gerçek evcil tilkiler elde edebilecek tek yer olduğu söylenmektedir. Evcil bir tilki ise, ortalama $8.000 satılmaktadır. Komut öğrendikleri zaman, çok güzel evcil hayvanlar olduğu söylenmektedir. Ancak, ne kadar evcilleştirilirseler de kazma içgüdülerini bırakamamaktadırlar. Kedi gibi özelliklere sahiptirler. Bir köpek türü olmasına rağmen, tilkiler aslında kedilere birçok yönden köpeklerden daha fazla benzer. Göz bebekleri kedi gibi dikey yarıklıdır, bu da onları mükemmel gece görüşçüsü yapmıştır. Birçok tilki de, kuşları ve sincapları takip etmek için, ağaçları ve çatıları rutin olarak kullanırlar. Hatta bazıları ağaçlarda uyur. Yürüyüşleri çok zarif ve çevik, tıpkı bir kedininki gibidir. Daha küçük ayrıntılara baktığımızda, benzerlikler daha da garipleşmektedir. Mesela, kediler gibi tilkilerin de omurga kaplı dilleri ve dengelerini korumalarına yardımcı olan, son derece hassas bıyıkları vardır. Gri tilkiler ise, en çevik olan türdür ve kedi gibi geri çekilebilen pençelere sahiptir. Tilki yavruları. Yavrular kör olarak doğar ve 2 haftalık olana kadar gözlerini açamazlar. Bu yüzden anneleri onları savunamazsa, kolay av olmaktadırlar. Yavrular 1 ay sonra, annenin çiğnediği yiyecekleri yemeye başlar. Yaklaşık 7 ay sonra, genç tilkiler kendi maceralarına atılmak için, yuvalarından ayrılırlar. Ebeveynleri ise, kendi işlerini yapmak için yavrularından uzaklaşarak yuvayı terk ederler. Tilki avcılığı. Tilkilerin, köpekler ve biniciler tarafından kovalandığı bu acımasız İngiliz geleneği, bazıları tarafından sevilip bazıları tarafından kınanmaktadır. Tilki avının tarihinin, geyik ve tavşan avlarına benzer bir spor olarak yapıldığı, 15. yüzyıldan kalma bir spordur.
Tilki avlamak, hayvan hakları aktivistleri ve gelenekçiler arasında ağır bir tartışma kaynağıdır. Tilkileri köpeklerle avlama uygulaması, son 9 yıldır yasaklanmış olsa da, son zamanlarda İngiltere Başbakanı David Cameron, yasağın hafifletilmesini açıkça onaylamıştır. Ayrıca ülkenin eski tilki avı geleneğine tüm ihtişamıyla geri dönmek için uğraşlar verilmektedir. Dostluk kurmaktadırlar. Tilkiler doğal olarak meraklı hayvanlardır. Bu nedenle zaman zaman diğer hayvanları kontrol ederek onlarla arkadaş olurlar. Tilkilerin hem kedilere hem de köpeklere yaklaşarak oyun oynadığı da görülmüştür. Son araştırmalarda tilkilerin insanlarla arkadaş olduğu, en eski hayvan türlerinden birinin olabileceği bulunmuştur. Ürdün'ün kuzeyinde 16.500 yıllık mezarlıkta bir insan ve yanında tilkinin kalıntılarının bulunduğu bir mezar tespit edildi. Mezarın, bilinen en eski insan-köpek gömülmesinden yaklaşık 4000 yıl daha eski olduğu ileri sürülmüştür. Bu da tilkilerin, köpekleri evcilleştirmeden çok önce insanlarla bir arada olduğunu göstermiştir. Avlanma alışkanlıkları. Tilkiler yerde düz yatarak avını bekler. Kovalamaca başlayana kadar, sessizce avına doğru sürünerek giderler. Takipteki bir kuşsa, tilki kovalamacayı genellikle, avı havada yakalayan büyük bir sıçrama ile tamamlar. En ünlü avlanma teknikleri moussing sıçramasıdır. Tilkiler bu füze benzeri manevrada o kadar iyilerdir ki, 1 metreden fazla kar altında hareket olduğunda, avlarını bulup yakalayabilmektedir. Bir tilki, bir farenin sesini algılayana kadar, yavaş ve sessizce hareket eder. Sonra, aniden havaya fırlayıp doğrudan hedefine iner. Özellikle kırmızı renkli tilkiler, omnivor, yani hem et hem ot yerler. Yemek listelerinde ise kemirgenler ve kuşlar vardır ve küçük avlarda uzmanlaşmışlardır. Farklı hayvanlar için bir dizi farklı avlanma tekniğine sahiptirler. Tavşanlar gibi daha büyük avlara ise takip ile yaklaşırlar. Tilkiler ve folklor. Neşeli doğası nedeniyle tilkiler, yayıldıkları bölgelerde birçok halkın folklorlarında rol oynamışlardır. Orta çağlarda düzenbaz, cadıların tanıdıkları ve ilahi güçlerle ilişkilendirilmektedir. Finliler, kuzey ışıklarının tilkilerden kaynaklandığını düşündüler. Ve sonuç olarak bugün bile onlara tilki ateşi diyorlar. Birçok efsanelerde tilkilere şekil değiştirme güçleri de verilmiştir. Tilkileri folklorda en etkili ve masallarında genellikle konuşan hayvanları sembolize olarak kullanan Yunan hikaye anlatıcısı Ezop'tur. Tilki ve Üzümler adlı eseri buna iyi bir örnektir. Kürk yapımı. Görkemli kürklere sahip diğer birçok hayvan gibi tilkiler de, onları şapka ve paltoya dönüştürmek isteyen insanlar tarafından sıklıkla tehdit edilmiştir. Bugün bile, tilki kürkü değerli bir maldır. Bu nedenle tilkiler, dünyanın çeşitli yerlerinde avlanarak tuzağa düşürülmektedir. Hatta bazıları, küçük kemirgenlerin seslerini taklit eden ıslıklar kullanarak, tilkileri atış menzillerine çekerler. Tilki kürküne olan tarihsel ilgi, insanların hayatta kalmak için ellerinden geleni yapmak zorunda kaldıkları, Sibirya gibi soğuk yerlerden gelmiştir. İlk tilki avcıları, sadece kürkü değerli olduğu için değil, aynı zamanda avlaması çok zor olduğu için de cazipleştirmiştir. Sonuç olarak, avcılar tilkilere daha da takıntılı hale gelmiştir. Avlanmalarına yardımcı olmak için de, giderek daha verimli köpekler yetiştirmektedirler.